Masmavi Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün fırınsız, çikolatalı, bisküvili bir pasta tarifim var. İnanılmaz bir lezzet diyorum. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Sosumuz için gerekli malzemeler: 1,5 su bardağı sütü tenceremize alalım. 1 paket krema, hani 200 milimlik satılıyor ya, Almancası zane oluyor, Türkiye'deki krema. Yarım su bardağı şeker. 1 tatlı kaşığı tepeli, gördüğünüz gibi dolu dolu nişasta. 1 paket vanilya. Yine 1 tatlı kaşığı da kakaomuzu ekleyelim. Hepsini bir tel çırpacakla güzelce çırpalım ve ocağa alalım. Çok fazla kakao kullanmadım. Dikkatinizi çekerim. Bu tarz pastalarda çok fazla kullanırsanız pastanıza acı bir tat verebilir. Ocağa aldım. Sürekli karıştırarak kaynamasını sağladım. Şöyle bir taşım kaynayınca ocaktan indirebiliriz. Bakın kaynamaya başladı. Kaynayınca ben biraz daha karıştırıyorum ve ocaktan alıyorum. Şimdi sevgili arkadaşlarım, sıcak sosumuzun içerisine henüz kaynar olduğu için çikolatamızı ekleyeceğiz. Toplam 150 gram çikolata ekledim. Bir kısmı sütlü, bir kısmını bitter olarak ekledim. Bu tamamen sizin zevkinize kalmıştır, nasıl isterseniz. Çikolatalarımızı ilave edelim, güzelce karıştıralım. Sosumuz sıcak olduğu için siz karıştırdıkça önce bir şöyle nasıl derim, böyle çikolata tane tane durur içinde. Sonra karıştırmaya devam ederseniz bu şekilde saydam, parlak, güzel bir kıvama gelir. Bu demektir ki çikolatanız tamamen erimiş. Sosumuzu hazırladık. Şöyle size bir kıvamını da göstereyim. Oldukça akışkan, güzel de bir kıvamı var. Çünkü bisküvili pastalarda sosumuz biraz akışkan olmalı. Yoksa istediğimiz kıvamı alamayız. Kalıp olarak şöyle dikdörtgen bir kalıp kullanıyorum. Bisküvimizi batırmak için yarım su bardağı sütümüzü bir kaseye döktüm. Şimdi kalıbımızın altına sosumuzdan bir kepçe dökelim. Şöyle elimizde sağa sola sallayalım. Ben böyle bir kalıp kullandım sevgili arkadaşlarım. Herkeste olmayabilir. Bir borcam olur, kare bir borcam olur. Sadece fazla büyük olmasın. Hani fazla büyük olursa yine olur. Pastanız ince olur. Yani fark etmez ama biraz ince olur. Şimdi bisküvilerimizi, kakaolu bisküvimiz var. Toplam 300 gram kullandım. Önce süte batıralım. Sonra sosumuzun üzerine hepsini dizelim. Görüyorsunuz şu kenarda biraz boşluklar kaldı. Onu da ben bisküviyi ortadan keserek o boşluğa da sığdırdım. Yani hangi kalıbı kullanırsanız kullanın. Bu şekilde kıyısını, köşesini de doldurun. Hiç boş yer kalmasın. Tekrar üzerine bolca sosunu döküyorum. Hemen söyleyeyim. 5 kat olarak dizdim. Farz edelim ki siz kare bir borcam kullanıyorsunuz. Bu benim kullandığım kalıptan biraz daha büyük. 3 kat dizersiniz. İnce olur biraz ama lezzetinde bir şey fark etmez. Yine aynı lezzet, aynı kıvam. Sadece biraz ince olabilir. Onu da belirtmek isterim. Yüzeyine yine sosunu döktüm. Her kakaolu bisküviyi önce süte batırıyorum. Sonra diziyorum. Tekrar sosunu döküyorum. Bu dönüşümü tam 5 kat olacak şekilde yaptım. Bu arada siz izlerken hemen belirtmek isterim. Bu tarz pastalarınızı her zaman söylüyorum. Küvertür değil de sevdiğiniz bir markanın çikolatasını kullanın. Ben küvertürlerin çok kaliteli olduğuna inanmıyorum. Lezzetlerinin de denediğimde fark ettim. Yani bildiğiniz bir marka. Hani ben şimdi ismini söylemeyeyim. Birçok güzel markalar var. Birini alın, pastanıza onu kullanın. Lezzetli olsun. Yani çikolatanız kaliteli olursa pastanız da çok lezzetli olur sevgili arkadaşlarım. Bunu da belirtmek isterim. Çünkü aralarında zaten fiyat olarak neredeyse hiç fark yok. Bari güzel bir çikolata yiyin. 5. katı da bitirdim. Kalan bütün sosu da üzerine döküyorum. Ben tadını da biliyorum ya. Şimdi böyle anlatırken de ağzım sulanıyor biraz. Çok lezzetliydi çünkü. Tüm sosumuzu döktük. Şu anda pastamızın ilk etabını bitirdik. Size şöyle bir gösteriyorum. Şimdi sevgili arkadaşlarım, arzu ederseniz böyle bırakın. Ama ben böyle bırakmıyorum. Onun üzerine 7-8 tane kakaolu bisküviyi robottan geçiriyorum. İçerisine de 1 tatlı kaşığı erimiş tereyağımızı ekleyip iyice karıştırıyorum. Tereyağı neden ekledim? Hani cheesecake'in tabanına yaparız ya. Buradaki tereyağı
bisküvinin sosu emip yumuşamasını engelliyor. Yani pasta bittikten sonra da bir gün sonra da bu üzerine tereyağlı karışımımız tane tane dökülüyor. Yani hamur olmuyor. Onu söyleyeyim size böyle sosu çekip de. Onun için tereyağı eklemenizi tavsiye ediyorum. Hani tarifte bir şey uygulayınca size mantıklı açıklamasını da yapayım. Bunu da bolca üzerine döktüm. Şu anda pastamızı komple bitirdik. Şimdi soğuduktan sonra, yani ılıkken değil, bekleyin soğusun. Soğuduktan sonra yüzeyine bir streç elastik, Türkçesi neydi bunun? Streç folye değil mi? Evet. Sanırım streç folyeydi Türkçesi de. Kapatalım ve buzdolabına alalım. Bir gün buzdolabında beklettim. Pastamız şu an sunum için hazır. Hemen şöyle bir üzerindeki folyesini kaldırıyorum. Bakın sevgili arkadaşlarım, fırın kullanmadık, yumurta yok. Tereyağı da kullanmadığımız için ağır bir pasta da değil. Çok hafif, çok güzel, böyle çikolatanın gerçek lezzetini alıyorsunuz. Kakao zaten gördüğünüz bir tatlı kaşığı kullandım. Hemen şöyle kesiyorum. Kesme esnasında fark ediyorsunuzdur bıçağın kayışından bisküvilerin nasıl lokum gibi olduğunu. Hemen şöyle en zor dilim vardır ya, o köşedeki en zor dilim. Onu öyle bir zoraki çıkarıp size hemen göstereyim. Bakın sevgili arkadaşlarım, bu pastamızın özelliği alt tabanımızda böyle kuruyup olmuyor, yani sosumuz oluyor. Aslında bunu bir kupa dökülüp ters çevrilerek servis ediliyor ama ben bu şekilde tercih ettim. Şöyle size yakın çekim gösteriyorum. 5 kat bisküvimiz var ama sanarsınız ki bir brownie veya bir kek. Yani çok güzel. Görünümü de çok güzel. Hemen şöyle pastayı biraz ters çevirdim ben, katlarını görmeniz için. Az önce belirttiğim gibi üzerine eklediğimiz tereyağlı bisküvi gördüğünüz gibi böyle tane tane dökülüyor. Hamur olma yok. Bisküvilerimiz tamamen sosunu çekmiş. Kek gibi. Bu tarz pastalarda bilirsiniz genelde öyle ne denir? Çok çeker ve birbirine geçer bütün malzemeler. Burada dikkatinizi çekiyorum. Sanki kat kat kek pişirdiniz. Hemen bir dilimi daha o kenardakini servis tabağına aldım. Şöyle size sosunu gösteriyorum sevgili arkadaşlarım. Kıvamına dikkatinizi çekerim. Yani bu pastayı kuplarda yapıp ters çevirerek de servis edebilirsiniz. Ama ben böyle tercih ediyorum. İsteyen sosunu döksün, isteyen sos dökmeden yesin. Nasıl isterseniz. Hemen bunu da tekrar bir gösteriyorum size. Benim tercihimi sorarsanız ikisi de çok güzeldi. Bugün sizlere yapımı çok pratik, özellikle çikolata sevenlerin çok seveceği, fırın kullanmadan çok pratik bir şekilde yapabileceğiniz bir çikolatalı bisküvili pasta tarifi hazırladım. Şimdiden yapacak tüm izleyicilerime afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.